sizlere. Why you are... Ülkedeki her 4 yetişkinden biri HIV pozitif arkadaşlar. Düşünün yani burası ülkedeki idari başkent. En büyük pazar yeri bu. Camera. It's a camel. Yeah. How come? Smiling is make us to be free, don't get any disease, to be free. 30, 31, 32 yaşında insanlar AIDS yüzünden hayatını kaybediyormuş. Birkaç tane tahta parçasını birleştirip kendine bir tezgah yapıp bir şeyler satıyorlar. Hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. He drinks alcohol? Yeah. Abi sarhoştu biraz hareketlerinden belli. İlk 2 evliliğini kendisi yapamıyormuş. Yani eşini kendi seçemiyormuş. 82 yıl boyunca tahtta kalmış kendisi. 125'ten fazla eşi olmuş. Öğretmen maaşını söyledi. $800 civarı bir şeydi galiba söylediği para. Ve kolay kolay iş bulamıyormuşsunuz. My neighbor Burak. Ya. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Sevgili dostlar, Eswatini'den herkese güzel bir günden selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Ülkeye çok güzel bir giriş yaptık arkadaşlar. Çok güzel insanlarla tanıştık. İlk videoyu izlemeyenler mutlaka ilk videoyu izlesin derim. Çok güzel bilgiler paylaşıyorum sizlerle. Ama bu bilgiler sadece o videoyla kısıtlı kalmayacak. Burası hakkında bildiklerimi hem tekrar olarak bu videoda sizlerle paylaşacağım hem de yeni bilgiler, önemli bilgiler sizlerle paylaşacağım. Şimdi Manzini şehrindeyim arkadaşlar. Burada böyle bir yerel pazar var. Burayı göstermek istedim. Bu videoda böyle bulabilirsem birkaç tane yerel pazar, farklı yerel pazar göstermek istiyorum sizlere ve şehri, ülkeyi gezmek istiyorum. Farklı bir şehre daha gideceğim buradan. Burası ufak bir ülke. Bir yerden bir yere çok kolay seyahat edebiliyorsunuz. Toplu taşımalar var. Minibüslerle bir yerden bir yere seyahat edeceğiz arkadaşlar. Tüm detayları sizlere anlatacağım, göstereceğim, bilgiler vereceğim. Şu an saat kaç? Saat tam olarak 1. Öncelikle yapmak istediğim şey birazcık böyle sokaklarda dolaşmak. Karnım da acıktı. Güzel bir yer bulabilirsem yemek de yemek istiyorum. Buranın yerel yemeklerini de yemek istiyorum. Gün içerisinde videonun ilerleyen dakikalarında bütün maceramı izleyeceksiniz. Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Aura Sebilon Unique'ye teşekkürlerimi iletiyorum sponsorluğundan ve desteklerinden dolayı. Sizler de evinizde su arıtma cihazına ihtiyaç duyuyorsanız, musluğunuzdan güvenli ve sağlıklı su içmek istiyorsanız linki açıklamaya bıraktım, oradan bakabilirsiniz. Eswatini'de ikinci videomuz başlıyor. Dostlar şimdi buranın yerel pazarındayım. Şöyle sizlere etrafı göstermek istiyorum. Burada otobüsler var. Bir yandan otobüslerin kalktığı bir durak burası. Şu arka tarafta minibüsler kalkıyor. Burada da böyle tezgahlar var. İnsanlar tezgah kurmuşlar. Bir şey satıyorlar dostlar. Burada da bir ablamızla tanıştım şimdi. Öncelikle tezgahını göstermek istiyorum. Burada böyle çeşitli sebzeler var. Şöyle göstereyim. Poşet demiş. Mesela burada 4 tane patates görüyoruz. 5 birim paraya satıyor. Burada biraz daha fazla patates görüyoruz. 10 birim paraya satıyor. Buranın yerel para biriminin adını tam telaffuz edemiyorum. Şimdi söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Hem yerel para birimi var hem de rand geçiyor. Güney Afrika randı geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde böyle ablamız poşetlemiş. Üzerine fiyatını yazmış. Satışını yapıyor. Burada tavuklara satmak için böyle mısır koymuş. İnsanlar aynı zamanda burada hayvancılık da yapıyor. Tavuk filan da var evlerinde, bahçelerinde. Onlara işte yem alıyorlar. Ablamızla tanışma hikayemiz birazcık komik oldu. Ben seni tanıyorum diye laf attı bana. Dedim nereden tanıyorsun? Dedi ki sen benim komşumsun. Tezgahımı ziyaret ettin dedi. O yüzden biz komşuyuz dedi. Kendisiyle tanıştım. What is your name abla? My name is Tutu Lamini, Mrs. Tutu Lamini. Mrs. Tutu Lamini. Yes, my real surname is Twala. I married to the Lamini family. And how is life in Eswatini? Oh, life in Swaziland is upside down. Today is good, tomorrow is bad because there is no man. But as I see people are so smiling, they are happy. Oh, smiling is make us to be free, don't get any disease, to be free. And But, it helps your soul. yes, to help my soul. And you're very like kind and humor person. You know how to make joke, as I understand you. Oh, I know. I know how to make joke. Probably you are the funniest person around you. Yeah, but even there is no people here, I keep on laughing, joking. For yourself. For myself. Ah, that is very good. Even the customers come here, I keep on talking and laugh so that they will buy for me. You keeping stress away. That is good. That is good. So nice to meet you, my neighbor. Ah, my neighbor Burak. Yeah. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri burası kalabalık oluyormuş arkadaşlar. Diğer günlerde biraz daha sakin oluyormuş.
Şöyle tezgahları bir yandan göstereyim sizlere. Şehirlere, köylere, kasabalara giden araçlar buradan kalkıyor. Bazı insanlar kamerayı sevmiyor. Video çekerken zorlanabiliyorum. Bazen de sıkıntı yapmıyorlar. Sağ olsunlar. Video çekebiliyorum. Burada terlik merlik, çorap morap bir şeyler satıyor ablamız. Şöyle otobüslerin arasından geçelim. Fark ettiğiniz üzere otobüsler eski. Yani burası birazcık yoksul bir ülke. İlk videoyu izleyenler zaten görmüştür. Bu tarz böyle eski tip otobüslerle seyahat ediyorlar ve direksiyon sağda. Direksiyon sağda, trafik soldan akıyor arkadaşlar. Bizim ülkemize göre ters. Aman 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 aman. Bak sıkışıyorduk az daha. Olabildiğince en doğal haliyle aktarmak istiyorum sizlere bu deneyimimi, seyahatimi. Kamerayı çok kapatmadan, edit kat yapmadan. Burada abimiz burayı temizliyor. Kolaylıklar diliyorum kendisine. Burada I'm good, how are you brother? Good, thank you. Burada işsizlik oranı birazcık yüksekmiş. Yani iş olanağı çok yokmuş arkadaşlar. How are you? Good? Şöyle sizlere. Sorry? I just make video on street. Why you are? Relax. He says that this. Nazik olmayan insanlar da var ne yazık ki, her yerde olduğu gibi. What is this? Camera brother. Huh? Camera. It's a camera. Yeah. How come? Oh yeah. It records here. You can see yourself there. Burada çok garip bir aksanla İngilizce konuşuyorlar. Bazen anlamakta zorlanıyorum. Biraz önce bir arkadaş video çekiyordum. Herkes nazik olmuyor burada ama şimdiye kadarki en garip tepkiyle karşılaştım. Şöyle yumruğunu gösterdi, yüzüme yaklaştırdı. Git buradan dedi, yoksa vururum dedi. Belki de korkutmak için yaptı, bilmiyorum. Sıkıntı yok. Böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz yani video çekerken. Her yerde insanlar nazik olmuyor. Gördüğünüz üzere genelde bu şekilde insanlar birkaç tane tahta parçasını birleştirip kendine bir tezgah yapıp bir şeyler satıyorlar. Hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. İşsizlik fazlaymış ülkede, o yüzden insanlar hayatını geçindirmeye çalışıyor buldukları her şeyde. Sokakta böyle güvenlik görevlileri de var. Bunlarda silah yok ama. Ülkeye geldiğim ilk gün bayağı böyle silahlı askerler gördüm, sokakta bekliyordu. Birçok yerde bekliyordu. Şehrin girişinden itibaren bir sürü silahlı asker vardı. Şehrin içinde de vardı. Arkamdaki bankada şimdi para değiştirdim arkadaşlar. Yaklaşık 2 saat oldu bakın. 1,5 saati geçeli oldu. Yaklaşık 2 saattir para değiştirmeye çalışıyorum. Bir tane banka vardı. Gittim oradaki görevliye sordum. Dedi ki biz değiştiriyoruz. 1 saat 10 dakika kadar orada bekledim. Sıra bana geldi. Dedi ki biz dedi para değiştirmiyoruz dedi. Öyle bir hizmetimiz yok dedi. Başka bankaya gitmeniz gerekiyor dedi. Oradan çıktım. Başka bankaya gittim. Bu bankanın başka şubesi. Kırmızı renkte bu banka. Onlar dedi ki bu şube değiştirmiyor, diğer şubeye gitmen lazım. Hadi yürüdüm. Şehrin hafif böyle giriş kısmına doğru geldim. Bu şubeyi buldum. Burada para değiştiriyorlarmış ama ve lakin işlem o kadar uzun sürdü ki yani 2 saate yakın bir süredir para değiştirmeye çalışıyorum. Sonunda değiştirdim. 100 euro bozdum arkadaşlar. Sizce ne kadar komisyon vermişimdir? Kaç euro komisyon vermişimdir? Bir tahmin edin, böyle 2-3 saniye düşünün. Söylemeyeceğim. 11,5 euro komisyon aldılar arkadaşlar. 11,5 euro komisyon aldılar. Bir tane ATM buldum. Para değiştirmeye çalışmıştım buraya gelmeden önce. Yani para almaya çalıştım ATM'den. Kartı okumadı. Bu kart dedi burada geçerli değil dedi. Velhasıl kelam hem zamanım gitti hem çok yüksek komisyon ödemiş oldum. Neyse hayattayız. Of, çok fazla insanla sohbet ettim, konuştum bu esnada ya. O kadar çok insanla tanıştım ki. Nereden geldin, ne yapıyorsun, geziyor musun? Nasıl buldun burayı, insanlar nasıl? Bir sürü sohbet ettik. Güzel, nazik insanlar çok. Gerçekten nazik insanlar çok. Siz o hödüye bakmayın, böyle yumruğunu çeneme getiren hödüye bakmayın. Beni ufak tehdit ediyor sanki, böyle şey. Korkutmaya çalışıyor burada video çekme der gibisinden. Belki de saldıracaktı, bilmiyorum yani. Kamerayı sevmeyen de var ama nezaket sahibi insan da çok. Öyle teknik hödüklerle de karşılaşacağız. Karşı tarafta böyle ufak AVM tarzı bir yer yapmışlar. Şehri boydan boya yürümüş oldum ha. Burada bir pizzacı var. Burası hakkında aldığım notları okuyordum.
Şimdi bu videoda anlatmak istediğim bir konu var. Eswatini'yi araştırırken çok ciddi bir halk sağlığı sorunuyla karşılaştım arkadaşlar. Eswatini'de yetişkin bireylerde AIDS-HIV oranı %25'in üzerine dayanmış durumda. Ülkedeki her 4 yetişkinden biri HIV pozitif arkadaşlar. Bununla ilgili önlem alınmış, insanlar bu konuda bilinçlendirilmiş ve tedavi sürecine başlanmış. Şöyle bir Birleşmiş Milletler'in de tabii katkısıyla bunu yapıyorlar. Şöyle bir oran belirlemişler. 95-95-95 nedir bu? HIV pozitif olan bireylerin durumunu bilmesi. Bu oranı %95'in üzerine taşımaya çalışmışlar ve taşımışlar. Daha sonrasında bu kişilerin ilaç tedavisine başlaması, bunu da %95'in üzerine taşımaya çalışmışlar. Onu da taşımışlar ve ilacın olumlu etki vermesi ve bireyin sağlığını biraz da böyle kontrol altına almaları. Bunu da %95'in üzerine taşımak istemişler ve taşımışlar arkadaşlar. Yani dünya üzerindeki en çok AIDS, HIV görülen ülkelerden bir tanesiymiş burası. Bununla ilgili çok ciddi sorunları varmış. Bu yüzden insan ömrü belirli dönemlerde 30, 31, 32 yaşına kadar düşmüş arkadaşlar. Sadece bu sebepten. 2010 yılından bu yana enfeksiyondan ölenlerin sayısı %70 azalmış. AIDS'ten ölenlerin sayısı da %55 azalmış arkadaşlar. Yani güzel bir ilerleme sağlamışlar. Şu an buradaki insanların ömrü 55 yaşın üzerine çıkmış durumda arkadaşlar. Ama bu durumu kontrol altına almadan önce dediğim gibi 30, 31, 32 yaşında insanlar AIDS yüzünden hayatını kaybediyormuş. Bu durum kadınlarda daha fazla görülüyormuş. Bunun sebebi de toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadının toplumdaki statüsü arkadaşlar. Yani o ataerkil sistem burada da oldukça ağırlığını koymuş durumda ve kadınların hayatını olumsuz etkilemiş durumda. Seks işçilerinde AIDS oranı, yani pozitif HIV oranı %60'ın üzerindeymiş. Bu da oldukça yüksek bir oran. Şu an için biraz daha kontrol altına almışlar arkadaşlar bu durumu. Eswatini hakkında verebileceğim en ilginç bilgilerden, en kritik bilgilerden bir tanesi bu. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Manzini şehrinin ana caddesi bu arkadaşlar. Baştan sona 15 dakikada falan yürürsünüz burayı. Çok büyük bir yer değil. Ama gördüğünüz üzere canlı bir yer. Şuralarda bir yerde bir pazar yeri vardı. Bulabilirsem, açıksa orayı ziyaret etmek istiyorum. Diğer şehre yetişebilir miyiz bilmiyorum ama bakacağız. Şansımızı deneyeceğiz. Olmadı yarın giderim. Yarın gösteririm sizlere orayı. Shoprite isminde bir süpermarket var burada arkadaşlar. Bayağı büyük bir süpermarket. İnsanlar genellikle oradan alışveriş yapıyor. Onun dışında böyle biraz daha ufak marketler de var. Şöyle sizlere caddedeki dükkanları da göstereyim. Birkaç tane böyle Pakistan'dan ya da Hindistan'dan gelip burada dükkan açan kişi gördüm. Onlar da iş yapmaya gelmişler buraya. Yani dış göçte bir noktada alıyor. İnsanlar gelip buradaki fırsatları değerlendiriyorlar. Zorlasak Türk bile vardır burada gerçekten. Marketten kendime su aldım arkadaşlar. Fiyatı 8 emalengeni. Buranın para birimi emalengeni. Yerel para birimi bu. Ama Güney Afrika randı da burada geçiyor arkadaşlar. Emalengeni ile rand birbirine eşit. Birebir sabitlemişler. İki para birimi de burada geçiyor. Yani Güney Afrika'dan ola ki buraya geldiniz, cebinizde rand var. Telaş yapmayın, onu harcayabilirsiniz. Fark ettiyseniz fişin de üstünü karaladılar, kontrol ediyorlar yani. Belli başlı ülkelerde böyle güvensizlik ortamı oluyor. O yüzden marketten falan çıkarken fişinizi kontrol ediyorlar. Hatta aldıklarınızı kontrol ediyorlar. Hemen fişe imzayı çakıyor oradaki güvenlik görevlisi abimiz. Sonra güle güle. Burası bir başka pazar alanı arkadaşlar. Şöyle içeriği göstermek istiyorum sizlere. Burada kapalı alanda sebze, meyve vesaire bir şeyler satıyorlar. Tezgahlarını kurmuşlar. Yine aynı sistem. Poşetlemişler. Poşetin içerisinde ürünler var. Üzerine de kalemle yazmışlar ne kadar ettiğini. Bu şekilde insanlar hayatlarını kazanıyorlar. Hem sokakta böyle tezgah kuranlar var. Yere bir şey sermişler bu arada. Ne olduğunu bilmiyorum. Çok çözemedim. Hem de kapalı alanda gördüğümüz o kısım var. Ama sanırım sebze meyve orada. Burada sattıkları şeyler biraz daha farklı. Bak böyle televizyon var. Terzi sanırım burası. Ütü mütü yapıyorlar. 1983'te kurulmuş burası. Manzini Market. Burada bak kıyafetler de var. Şöyle göstereyim dostlar. Renkli renkli kadınların giydiği kıyafetler. Tamam, pazar yerinin ana kısmı burası.
Burada biberler vesaireler bir şeyler var. Kıpkırmızıydı, acı olsa gerek. Seviyorlardır acıyı burada. Aynen bak şöyle göstereyim sizlere. Manzini Market yazıyor 1983. Böyle bir market alanı kurmuşlar. Burada böyle toptan şekliyle de satıyorlar. Sanırım kilo usulü de satarlar. Muzlar var burada. Muz alalım ya. Akşam yeriz. Bright Blessing Motor. Bread Blessing Mota. Yes, from Gauteng, Okay. Soweto. Is it far away from here? It's far away, far away. Okay. So you came here for work? 5 hours. No, I'm not working. You're here. not working, just yeah, visit. I'm just visiting. You have and then a- you're gonna greet these people from Swaziland. That's why I'm Swazi people. All Swazi people. Yeah, they are so kind. Boy, Swaziland. Aslında Swazi. He drinks alcohol? Yeah. Abi sarhoştu biraz hareketlerinden belli. Oturan abi de yemek yiyordu, rahatsız etmek istemedim. O da diyor içti biraz diyor. Ya bu kadar pazar yeri. Bir o otobüslerin kalktığı pazar yeri var, bir burası var. Ama burası ana yer. Dostlar burada Eswatini'ye ait böyle hediyelik eşyaların satıldığı bir kısım buldum. Az daha gidiyordum buradan. Sonrasında burayı keşfettim. Hemen sizlere de göstermek istedim. Böyle ufak hediyelik bir şeyler satıyorlar. Tahmin edebileceğiniz üzere pazarlık usulü çalışıyorlar. Şu masktan bir tane aldım. 50 Eswatini parası arkadaşlar. Bir de ne aldım? Şundan aldım. Bunu törenlerinde vesairelerinde çalıyorlarmış arkadaşlar. Üzerine de böyle Eswatini yazmışlar. O yüzden hatıra kalsın istedim. Bu da 50 Eswatini parası. Hep unutuyorum paranın ismini ya. Burada Eswatini kadınlarını temsil eden böyle bir biblo var arkadaşlar. Çok güzel şeyler var bu arada ya. Yani insanın aldıkça alası geliyor burada. O kadar güzel, renkli, farklı şeyler var ki. Dostlar şimdi yemek yemeye geldim. Kendime şöyle bir tabak söyledim. Çeyrek tavuk ve yanında domates sosuyla birlikte getirilmiş pilav arkadaşlar. Şöyle pilavımızı da göstereyim sizlere. Burası 75 Emelangeni. Hatırladım en sonunda para birimini. Nandos isminde bir restoran burası arkadaşlar. Güney Afrika'da da görmüştüm ama yememiştim orada. Buradayken bir tadına bakmak istedim. Tavuk çok iyi. Tavuk gerçekten iyi. Afrikalılar tavuk işini çok iyi yapıyor ya. Çok iyi hatırlıyorum. Gürcistan'da, Tiflis'te bir tane Nijeryalı arkadaşın evinde kalmıştım Couchsurfing'de. Bana bir Nijerya usulü tavuk yapmıştı, soslu böyle, yanına pilav. Ben hayatımda yediğim en iyi tavuklardan biriydi, açık ara söyleyeyim yani size. Ben öyle bir şey sayılıdır yani, sayılıdır öyle lezzetli yediğim tavuk. Ağız tadımıza çok uygun bir yemek. Jamaikalılar da çok iyi yapıyor tavuk işini bak. Jamaika videolarını izleyenler hatırlayacaktır. Müthiş tavuk yapıyorlar. Benzin fiyatlarını da söyleyeyim sizlere. 1 litre benzin 25.27 Emalangini arkadaşlar ya da rank. Dizelde 31.60. Burada birkaç kişiyle konuştuğumda benzinin pahalı olduğunu söylediler. Sanırım haklılar. Benzin pahalı gibi duruyor burada. Ülkenin idari başkentindeyiz arkadaşlar. Babane şehrine geldim şimdi. Hemen şu arka tarafta buranın otobüs ve dolmuş terminali var. Şöyle göstereyim sizlere. Çevre köylere, kasabalara, şehirlere buradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen Swazi Plaza var buranın yan tarafında. Şöyle sokak kenarında kurulmuş, cadde kenarında kurulmuş neler var? Tezgahlar var. Ablalarımız, abilerimiz burada bir şeyler satıyor. Hayatlarını kazanıyorlar, ekmeklerini kazanıyorlar. Bir tane poşetin içerisinde mesela muz var. 6-7 tane muz. 5 Emelangeni. Yarım dolar bile yapmıyor. Genellikle pazar yerlerinde kamerayı çok sevmiyorlar arkadaşlar. O yüzden biraz böyle mesafeden sizlere göstereceğim. Karşı tarafta restoranlar görüyoruz. Dostlar burada bir tane kraliçenin anıtı var. Yazıyı çok okuyamıyorum ama ne diyor? Queen Mother of Swaziland diyor. Yani buranın, Eswatini'nin bir önceki ismi Swaziland. Swaziland'ın kraliçe anası diyor yani. Kraliçe annesi. Önemli bir kişi olsa gerek ki buraya heykelini, anıtını koymuşlar arkadaşlar. Burada çok
ilginç bir olay var. Yani kadınlara saygı duyuluyor. Kraliyetle ilgili bazı bilgiler vermiştim bir önceki videoda. Buranın kralı birden fazla eşe sahip olabiliyor arkadaşlar. Hatta bir tane festivalden bahsetmiştim. Kral o festivalde her sene Ağustos ayında düzenleniyor. Kendine yeni bir eş seçme hakkına sahip. Dilerse seçebiliyor. Ama birkaç araştırma yaptığımda, çünkü bu ilginç bir konu, size verebileceğim ilginç bir bilgi. Birkaç araştırma yaptığımda biraz daha farklı bilgiler edindim arkadaşlar. Onları paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi kral ilk 2 evliliğini kendisi yapamıyormuş. Yani eşini kendi seçemiyormuş. Burada konsey varmış arkadaşlar. Bu konsey kralın ilk 2 eşini, ulusal konseyin üyeleri kralın ilk 2 eşini seçme etkisine sahipmiş. Yani kraliyet danışmanları gibi düşünebilirsiniz bu kimseleri. Daha sonrasında şöyle bir sistem işliyormuş. İlk 2 eşinden doğan erkek evlatlar hiçbir şekilde veliaht olamıyormuş arkadaşlar. Yani tahtta söz sahibi olamıyor. Taht hakları yok. Daha sonraki kralın kendi seçtiği eşlerden birinin soyuna bakılıyormuş. Hangisinin soyu daha köklüyse onlardan bir tanesi doğurursa eğer bir erkek evlat, kral onu veliaht olarak seçiyormuş. Dediğim gibi bir de bir festival olayı var. O festivalden kral kendine bir eş seçme hakkına sahip. Ülkedeki kadınlar, sanırım bakire kadınlar, bu festivale katılıyorlar ve kralı etkilemek için bir dans yapıyorlar arkadaşlar. Dans ediyorlar. Kamış dansı olarak geçiyor bu. Zaten ismi de sanırım Kamış Festivali olarak çevriliyor. Umhlanga buradaki yerli ismi. Öyle bir eş seçme olayı var. Şu ana kadar 16 tane evlilik yapmış şimdiki kral. 2 tanesi vefat etmiş. 2 tanesi kendi isteğiyle saraydan ayrılmış. Şu an aktif olan 12 tane eşi varmış. Son eşi de eski Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkanının kızıydı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Ama daha ilginç olan bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdiki kralın ismi 3. Mswatini. Bu abimizin babası rekora sahip. Nasıl bir rekora sahip? 82 yıl boyunca tahta kalmış kendisi. 125'ten fazla eşi olmuş. 200'den fazla da çocuğu olmuş. Genelde kralların kaç çocuğu olduğu bilinmiyor arkadaşlar. Ama aşağı yukarı tabii bir rakam bulabiliyorsunuz. Net bir rakam olmasa da. Mesela şimdiki kralın da 40'tan fazla çocuğunun olduğu söyleniyor. İlk videoda böyle Kraliyet Sarayı'nın olduğu yere biraz yaklaşmıştık. Ben böyle birazcık köhne bir yer olarak görmüştüm. Ama internette biraz araştırdığımda bayağı bir zengin, tabii tahmin edebileceğiniz üzere. Kral bayağı bir zengin. Ülke ona ait sonuçta. Hiçbir şekilde kimse siyasi parti kuramıyor. Herkes seçime girebiliyor. Adaylar yarışıyor ama bireysel olarak yarışıyorlar arkadaşlar. Böyle bir sistem var. Tabii ki bütün yetki kralda. Her şeyde kralın sözü geçiyor arkadaşlar. Böyle bir sistem var Eswatini'de. Zenginle fakirin arasındaki uçurum çok ciddi yani. İlginç bir ülke. Edindiğimiz bilgiler ilginç. Gelip ziyaret ediyoruz, farklı şeyler görüyoruz. Bilmiyorum ya, iyi ki geldiğim dediğim ülkelerden bir tanesi oldu burası. Burayı tanımak, bu bilgileri öğrenmek, sizlerle paylaşmak benim hoşuma gidiyor açıkçası. Cape Town'u gezmiştik, hatırlayacaksınız. Orada böyle sokaklarda rahat rahat gezemiyordunuz. Suç oranı oldukça yüksekti. Burada da yok değil suç ama ve lakin oraya kıyasla çok daha az arkadaşlar. Buranın insanları zaten sıcakkanlı insanlar. Genel itibariyle sıcakkanlı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Suç oranını Güney Afrika ile kıyaslayamam. O yüzden daha rahat bir şekilde sokaklarda dolaşabiliyoruz arkadaşlar. Trafik tersten akıyor. Direksiyon sağda. Genelde insanlar kurallara uymuyor. Yani kırmızı ışık vesaire bir durum, kurallara uyma gibi bir durum yok. Kameraya hello WhatsApp man diyor. Kameraya çok fazla sıcak bakmayan insanlar da var. Kamerayı seven insanlar da var. Olabildiğince en yalın haliyle, en doğal haliyle aktarmaya çalışıyorum buradaki deneyimi sizlere. Burası pazar yerinin iç kısmı. Bayağı sakin. Bayağı sakin. Birkaç tane böyle tezgah var. Onlar iş yapıyor. Yani yarısı kadar tezgahların iş yapıyor. Burada tavuklar için, horozlar için böyle yemler var arkadaşlar. Çeşitli otlar görüyorum, sebzeler görüyorum, meyveler görüyorum. Güzel kokuyor ha, çok güzel kokuyor. Bazı otların kokusu gayet güzel. Burada yemek filan pişiriyorlar. Kabaklara baksana, devasa. Kocaman kabaklar. Böyle ufak çikita muzlar var. Burası pazar yerinin iç kısmı arkadaşlar. Satılan şeyler aşağı yukarı aynı. Manzini
pazar yerindeki ürünlerle aynı. Zaten çok kısıtlı şeyler görebiliyoruz. Ülke yoksullukla boğuşuyor. O yüzden ulaştıkları şeyler de kısıtlı oluyor dostlar. Tahmin edersiniz ki. Böyle çuvallara meyveleri, sebzeleri koymuşlar. Toptan satış da yapıyorlar bir yandan. Düşünün yani burası ülkedeki idari başkent. En büyük pazar yeri bu. En büyük pazar yeri bu kadar. Yani bizim herhangi bir ilçemize gidin, köyümüze gidin. Oradaki pazar yerlerini düşünün. Ne kadar canlıdır değil mi? Yani pazar gezmek keyiflidir. Bir hareket vardır, bir canlılık vardır. Burası bayağı bir sakin. Burada bir tane arkadaşla konuşmuştum. Şey demişti bana. Mekanik okuluna gidiyordu. Yani motor tamiri öğreniyordu kendisi. Mezun olunca her türlü motorlu aracı tamir edebilirim. O düzeye geleceğim demişti. Bana şey demişti minibüste konuşurken. Ben demişti kendi işimi yapmak istiyorum. Kendi dükkanımı kurmak istiyorum demişti. Buradaki birçok insan böyle kendi işini, kendi ticaretini yapmak istiyor demişti. Çünkü devlette iş yok demişti. Çok az paralar kazanılıyor demişti. Öğretmen maaşını söyledi. $800 civarı bir şeydi galiba söylediği para. Ve kolay kolay iş bulamıyormuşsunuz. Böyle de bir durum varmış arkadaşlar. Bu kısımda da böyle kıyafet satıyorlar. Şöyle kıyafetleri de göstereyim sizlere. O yüzden birçok insan belki de kendi işini yapmak istiyor. Belki bu işten daha çok para kazanıyor. Çünkü okusa büyük ihtimalle iş bulamayacak. Ana çocuğa baksana. Nasıl sırtına almış çocuğu. Ablamız. Burası da pazar yerinin bir başka iç kısmı. Burada rengarenk kıyafetler görüyoruz. Üzücü bir durum arkadaşlar. Yani dünyanın birçok noktasında farklı yerler gezdik, garibanlık gördük. Yani görünce insan çok fazla şey düşünüyor açıkçası. Kafasından çok fazla soru geçiyor sistemle ilgili, ekonomik durumla ilgili, sınıf ayrımı ile ilgili. İnsanların yaşadığı bu yoksulluk hiçbir şekilde normalleştirilemez. Burası da pazar yeriydi. Şöyle kapalı alanı tekrardan göstereyim sizlere. Ha burada da biz tersten girmişiz bak, ana giriş burası. Ana giriş burası. Video çekmiyor diyor bak, hayır diyor. Afrika'ya gelmeden önce en çok duyduğum, içerik üreten arkadaşlarımdan en çok duyduğum şey, çok rahat video çekemeyeceksin, hazırlıklı ol demişlerdi. Bizim Uğur'la konuşmuştum, Uğur Kola, Değişik Yollarda Mehmet, onunla konuştum. Selam olsun onlara da buradan, kardeşlerime, seviyorum onları. Yani haklılar, belli başlı açılardan düşününce evet, rahat video çekilmiyor, haklılarmış. Ama tabii çok da böyle sert bir olayla şimdilik karşılaşmadım. Bir tek işte yüzüme yumruğunu koyan eleman vardı, o kadar. O da korkutmak istedi galiba ya, bilmiyorum aman. Dostlar bakın, sizlere Eswatini'nin bayrağını göstermek istiyorum. Ülke bağımsızlığını kazandıktan sonra bayrağı da tabii değişti. Önceleri İngiliz sömürgesi bir yerde arkadaşlar burası. Bakın bayrağı rengarenk, mavi görüyorsunuz, sarı görüyorsunuz, kırmızı görüyorsunuz. Ortada siyah beyaz böyle biraz balığa benzer ya da kalkana benzer bir figür var. İşte çubuklar vesaireler, değişik böyle semboller var. Eswatini'nin bayrağı arkadaşlar. Bu yol boyunca böyle sağlı sollu Eswatini bayraklarını görebiliyorsunuz. Şöyle sizlere manzarayı da göstereyim. Şu an Ezulvini semtine döndüm. Ezulvini kasabasındayım. Ben bu bölgede yakın bir yerde kalıyorum. Hemen şöyle aşağı tarafta bir yerde kalıyor benim otelim. Burada bir tane handcraft market var. Yani el yapımı ürünler satıyorlar. Bakalım kapanmadıysa göstermek istiyorum sizlere. Şöyle sol tarafta çiftlik gibi bir yer var. Duvarları rengarenk boyamışlar. Ve ülkedeki belli başlı işte hayvanlar, yerel evler, bayrak. Bu sembolleri buraya işlemişler. El yapımı hediyelik ürünlerin satıldığı market burası arkadaşlar. Bayağı bir dükkan var. Şöyle göstereyim.
Ablalarımız el sallıyor, onların yanına gidelim. Dostlar ablamızın tezgahını şöyle göstereyim. Swaziland. Bunun kıyafetleri, bayrağı. This is the flag. This is the flag. Bayrağı şöyle göstereyim dostlar. Burada böyle kolyeler var arkadaşlar. Böyle bilezikler var. El yapımı bilezikler, kolyeler. What is this? That's for dancing. For dancing. These are the Bu Swaziland. dansta sanırım böyle tuttukları şeylerden bir tanesi. Güzelmiş ama. The one they Ha, ladies. Kadınların taktığı kolyelerden arkadaşlar. Eswatini yazıyor. Bayrak var üzerinde. Sarımsak döveceği. Birazcık büyük ama güzel. It's a bit big but good. Bu tarz böyle ahşaptan kaseler çok popüler burada. Taşın üzerine kabile hayatını işlemişler. Güzel duruyor bu. Bu kaseler de taşı oyarak yapılıyor arkadaşlar. En sonda işte boyuyorlar. Mozambik sınırına yakın bir ulusal parkta aslan görebiliyorsunuz, zebra görebiliyorsunuz, hipo görebiliyorsunuz, gergedan görebiliyorsunuz, zürafa görebiliyorsunuz. Bir tek o ulusal parkta görülüyormuş sanırım. Big Five diyorlar hatta ona. Bak onları tek tek işlemişler bu taşlara. Ablamızdan bir iki parça bir şey aldım kendi koleksiyonuma katmak için. Destek de olduk kendisine. Videoda çekmiş oldum. Sağ olsun, çok nazikti. Şimdi şurayı da göstereyim sizlere. Daha sonrasında buradan artık ayrılabiliriz. Ya diğer kişiler de çağırıyor. Şimdi onlara diyorum ki ya zaten abladan aldım. Hani sizin dükkanınıza gelsem baksam şimdi. Almadan ayrılacağım. Ayıp olacak. O yüzden yani insanları kırmıyorum. Gidiyorum dükkanlarını ziyaret ediyorum ama almayınca bu sefer de biraz böyle bozuluyorlar. Hatta bazen böyle gerilenler de olabiliyor bazı ülkelerde. Burada değil de. Yani ne yazık ki her dükkandan da bir şey alamayız yani. Öyle bir durum da var. Elimden geldiğince sizlere etrafı gösterip durumu anlatmaya çalışıyorum. İnsanların da çok fazla böyle kalbini kırmadan hareket etmek istiyorum ama bazen de üzülüyorlar. Yapacak bir şey yok. Böyle bir yer arkadaşlar. Eswatini'de Damica Boutique Lodge isminde bir yerde konaklıyorum arkadaşlar. Ezulvini'ye bağlı burası. Şöyle bir anahtar verdiler bana. Hem odamın anahtarı hem de buranın kapısının anahtarı. Buraya gelen bazı turistler araba da kiralıyor arkadaşlar. O yüzden böyle kalacağınız yerlerin park yerleri de olabiliyor. Resepsiyon hemen içeride, ortak alan var. Burada odaları görüyoruz. Burası ön bahçenin olduğu kısım. Çok da bahçe diyemem aslında. Araçların park ettiği yer. Hemen şurada ortak bir alan var. Göstereyim sizlere. Gecelik $58 ödüyorum buraya arkadaşlar. Şöyle içeriği göstereyim. Benim odamda havuza bakıyor. Gayet rahat, gayet güzel. Sessiz, sakin. Fiyat performans yeri. Gerçekten fiyat performans yeri. Burası benim odam. Sizlere arka bahçeyi göstermek için kısa yolu kullanmadım. Ortak alana gidiyor burası. İlk videoda göstermiştim. Odam burası dostlar. Şöyle perdemizi açalım. Havuza bakıyor burası. Gayet güzel bir yer yani, yeterli bir yer. Burası mutfağımız. Yemek yapabileceğiniz bir opsiyonumuz var. Burası da tuvalet, banyo. Şöyle göstereyim. 3 tane duş var. Bir tanesi burada. Bir tane böyle küvet var. İlk videoda ben jacuzzi zannettim. Küvetmiş. Aha da bu da diğer duş. Şöyle göstereyim. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Yoruldum. Bayağı yürüdü. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.